Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Bununla güzel, kolay bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Daha sonra bir ters bir düz lastik hazırladım. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 olması gerekiyor şu şekilde. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı böyle ayarlayıp daha sonra modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, iki sırayı bu şekilde tamamlayalım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Bakın bir tersten sonra sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak alalım. Şu şekilde. Daha sonra bir artırma yapalım ve sıradaki ilmeğimizi düz örelim. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Bakın 1, 2, 3. Devamında 3 ters ilmek. Şu şekilde. Aralarda 3 ters, sıra başında bir ters yaptık. Yine sıradaki ilmeğimizin arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak alalım ve bir ilmek artırma yapalım. Sıradaki ilmeğimizi düz örelim. 3 ters ilmek. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. 3 ters ilmek. 3. 3 ters ilmekten sonraki sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım, sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 3. sıramızı tamamladık. Bakın bir tersle başladım, bir ters ilmekle bitirdim. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bu üçlü ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle. Daha sonra 3 düz ilmek ördüm. Zaten ilmeklerim düz, onları düz ördüm. Sıradaki 3'lü ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. 3 düz ilmek örelim. Üçlü olan ilmeği örmeden alalım. 3 düz ilmek, sıradaki 3 ilmeğimi de örmeden aldım. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıramızı tamamladık. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek,
Bu örmeden aldığım üçlü ilmeği yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 3 ters ilmek. Bu üçlüyü yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 3 ters örerek devam ediyorum. Evet, 5. sırayı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz olan ilmeğimi düz ördüm. Şu 3 ilmeğim var örmeden aldığım. İpi kendimden tarafa aldım. Bunun üçünü bir toplayarak ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Kestik yani burada. Artırmalarımızı kestik. Aynı sayıya düşürdük. 3 düz ilmek arada. İpi kendimden tarafa aldım. Bu üçlü ilmeğimi ters örerek kestim. 3 düz ilmek örelim. Daha sonra ipi kendimizden tarafa alalım. Bu üçlü ilmeği örmeden pardon keselim yani üçünü bir topladım, ters örerek kestim. Evet, son ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modeli ikinci modeli kurarken modeli kaydıracağız. Şuradaki ortadaki ilmeklere bakın, 3 ters olan ilmeğin ortadaki ilmeğe bu şekilde bu modelleri kaydırarak devam edeceğiz. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Kaydırarak kuracağız. Birinci sıra ön yüzündeyim. Yani ikinci modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Model oldukça kolay ve güzel, şöyle kabartmalı bir model. Yani örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Evet, birinci sırayı düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Burada şu aralardan ilmek çıkartacağız ve modelimizi kaydıracağız. Evet, şimdi üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örelim. 1, 2, 3. Bakın tersleri buraya kaydırdım. Şu ortadaki ilmeğe geldim. Sıradaki ilmeğin yani 3 ters ilmekten sonraki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Şöyle göstereyim. Arada 3 ters ilmek. 2, 3. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. 3 ters ilmek. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. 3 ters ilmek. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 3. sıramızı tamamladık. Modeli kaydırmış olduk bakın. 4. sıra
arka yüzündeyim. Düzlerimizi düz öreceğiz. O üçlü ilmeği örmeden alacağız. Bakın burada 3 düzümüz var. Yine düz örelim bunları. Buradaki toplu şu üçlü ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmek düz. Sıradaki üçlü ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İp kendimizden tarafta. 3 ilmek düz örelim. Bu üçlü ilmeği örmeden alalım. 3 ilmek düz. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. 4. sırayı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 3 ters, 2, 3. Bu üçlü örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. 3 ters ilmek. Bu ilmekleri yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Bu şekilde devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 düzleri yani düz örüyorum. Bu üçlü ilmeğe gelince üçünü bir topladım, ters örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. 3 düz. Bu üçlü ilmeğimizi ters örerek keselim, tek ilmeğe düşürelim. Arada 3 düz. Üç ilmeği ters örerek kestim. Sıra sonunda 3 düz. Daha sonra kenar ilmeğini de düz ördüm. 6. sırayı tamamladım. Modeli kaydırarak ikinci kez kurmuş olduk. Bakın aralara kaydırmış olduk. Şimdi 3. model kurulumunda aynı 1. sırada yaptığımız gibi, yani 1. modelde yaptığımız gibi. Burada şuradaki ilmeklere kaydıracağız bu defa. Sıra başında ve sıra sonunda bir tersle başlıyoruz. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Anlaşılmayan yer olduysa tekrar videoyu baştan izleyerek yapabilirsiniz. Model oldukça kolay ve gösterişli bir model. Evet, bu parçayı da önce hazırladım. Şöyle hazır lastik uyguladım bu parçada. İstediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Model lastik istemiyor. İsterseniz lastiksiz de kullanabilirsiniz. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın. Şöyle yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Gayet güzel, yapımı kolay, kabartmalı bir model. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanılabilecek güzel bir model. Atkı, yelek, hırka, bere hepsinde kullanılabilir. Bebek battaniyesi şöyle kabarık kabarık görünen güzel bir model. Şöyle sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.